Herkese merhaba. Rengi kararmadan tam kıvamında vişne reçeli tarifi vereceğim sizlere. Maksimum 40 dakikada vişne reçeliniz hazır oluyor. Videoyu atlamadan detaylarıyla bu tarifi uygularsanız böyle kıvamlı, rengi de kararmayan vişne reçeli yapabilirsiniz. Yapımı da çok basit. Hazırsanız başlayalım. 2,5 kilo vişne kullanacağım. Güzelce de vişnelerimi yıkadım. Yapacağım işlem şu. Vişnelerimi de şöyle saplarından ayırıyorum. Bakın saplarından ayırıyorum. Daha sonra da çekirdeklerini çıkartacağım. Vişne çekirdeklerimizi ayıklamanın da çok kolay bir yöntemi var. Böyle bir pipet yardımıyla vişnemizin şu kısmından şu şekilde bakın ileri doğru itiyorum. Çekirdeği hemen çıktı. Bütün vişnelerimin de çekirdeklerini bu şekilde kolaylıkla ayıklayabilirsiniz. Bir tane daha örnek olsun diye gösteriyorum. Vişnemizin şu nokta kısmından pipetin sert yeriyle, bu ağız yeri değil, şu şekilde ittiğim zaman çekirdek bakın kolaylıkla çıktı. Vişnelerinizi dağılmadan, parçalanmadan bu şekilde bütün çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. Vişnelerimizi güzelce ayıkladık, temizledik. Çekirdeklerini pipetle hepsinin ayıkladık. 2,5 kilo vişne kullandık ama çekirdeklerini alınca 2 kiloya düştü bu. Normalde tatlı seviyorsanız vişne reçelini bu kadar vişneye 11 su bardağı toz şeker ilave edebilirsiniz. Ama benim gibi çok fazla tatlı olmasın ama vişnenin tadını da böyle lezzetiyle yiyeyim diyorsanız 8 su bardağı da koyabilirsiniz. Bu damak tadınıza bağlı. Şimdi 8 su bardağı toz şekerimi üzerine döküyorum. Bardak ölçüm yine klasik su bardağı 200 mililitrelik. Bu da 8. su bardağım. Çok tatlı sevenler dediğim gibi 11 su bardağı toz şeker de koyabilir. Tenceremizi buzdolabına koyacağım. Şu anda akşam saatleri, sabaha kadar buzdolabında bu şekilde bekleteceğim. Vişnelerimizi bir gece boyunca buzdolabında beklettim. Şekerlerin bir kısmı erimiş ama erimeyen şekerler de var. Bunun için ocağımı en kısık ateşe aldım. Kısık ateşte yavaş yavaş bu şekerin de erimesini bekleyeceğiz. En kısık ateşte reçelimizin şekerleri iyice eridi. Şimdi köpüklenmeye başladı bakın. Reçelimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada yandaki en büyük göze alacağım reçelimizi. Bu ocağımı kapatıyorum. En büyük göze alıyorum. En büyük gözde yüksek ateşte harlı bir şekilde reçelimizi kaynatıyorum. Şu anda köpüklenme de artmaya başladı bakın. Tam bu anda bir çay kaşığı da tereyağı koyuyorum içerisine. Şöyle. Tereyağı hem reçelimize parlaklık verecek hem köpüklenmenin de önüne geçecek. Renginin de daha parlak ve güzel olmasını sağlayacak reçelimizin. Şu anda yüksek ateşte ocağımızın en büyük gözünde harlı bir şekilde reçelimizi kaynatıyoruz. 30 dakika geçti. Mutlaka çok büyük bir tencere kullanın. Yoksa reçeliniz bunda taşabilir çünkü sürekli köpürdüğü için ben dikkatli bir şekilde de karıştırdım. Ama gördüğünüz gibi 30'luk bir tencere de olsa yetmiyor. Yani 32'lik geniş bir tencere ya da daha derin bir tencere tercih edebilirsiniz. Şimdi 30 dakika geçtiği için bir kıvam testi yapacağım öncelikli olarak. Şöyle reçelimin suyundan hemen alıyorum. Şöyle. Buzdolabıma koyacağım. 2 dakika donduracağım. Bu arada ocağımı da en kısık ateşe alacağım. Bir kıvam testini bir yapalım. Evet, buzdolabımızda 2 dakika reçelimizi beklettik. Şimdi şöyle kıvamına da hemen size göstereceğim. Şöyle. Kıvamı şu an bu şekilde. Bir 10 dakika daha
yüksek harlı ateşte kaynatmaya. 30. dakikaya geldiğimiz bu noktada çok önemli bir not eklemek istiyorum sizlere. Birincisi, gördüğünüz gibi 30. dakikada yaptığımız buzdolabı testinde de aslında kıvamı iyiydi. Çünkü bekledikçe daha da donacak. Ama ben daha kıvamlı, daha yoğun bir vişne reçeli istediğim için bir 10 dakika daha yüksek ateşte bunu kaynattım ve kapattım. Ama önemli bir notu paylaşayım. Mesela buzdolabından vişnelerinizi çıkarttığınız zaman şekerli olarak mutlaka kısık ateşte iyice sulanana kadar, o şekerler eriyene kadar bekleyin. Eğer kısık ateşte o şekerlerin eridiğinden emin değilseniz orta ateşe almayın, yüksek ateşe almayın. Çünkü bu sefer şeker ne olur? Böyle çok yoğun ağda gibi bir hale gelir reçeliniz. Bu yüzden kısık ateşte o şekerleri eritmek bu işin püf noktası. İkincisi de daha az vişne kullanırsanız, mesela 1,5 kilo, işte 1 kilo gibi, ya da vişneleriniz baktınız çok fazla sulanmıyor. Benimki bayağı bir sulandı gördüğünüz gibi. Eğer vişneleriniz iyice sulanmıyorsa 10 dakika yüksek harlı ateşte kaynatın. Ondan sonra orta ateşe alın. 25. dakikaya gelince de bu buzdolabı testini yapın. Baktınız ki kıvamı güzel, reçelinizi kapatın. Eğer kıvamı iyi değilse 30. dakikada ve 35. dakikada buzdolabı testlerini yine yapın. 35 dakikada vişneleriniz olur diye düşünüyorum. Bunu kimin için söylüyorum? 1 kilo, 1,5 kilo vişne kullananlar için ve vişneleri iyice sulanmayanlar için söylüyorum. Çünkü ben 2,5 kilo vişneden 8 su bardağı toz şekerle yaptım. Benim vişnelerim gerçekten çok suluydu. O yüzden yüksek harlı ateşi kaldırdı. Ve mutlaka kısık ateşte, yüksek ateşe almadan önce vişnelerinizin şekerlerinin iyice erimesini bekleyin. Bu çok önemli bir nottu. Bunu neden ekledim? Çünkü hayat pahalı, bu kadar vişne alacağız, şeker kullanacağız. Hiçbirinizin malzemesi boşa gitsin istemem. Hadi reçelimle devam edelim. Yarım da taze sıkılmış limonun suyunu ilave edeceğim. Ben limon tuzu koymuyorum. Onun yerine normal yarım limon suyu ilave ediyorum. Daha sağlıklı buluyorum bunu. Kapatıyorum. Vişne reçelimi tamamladım. İstediğim kıvama da geldim. Reçelimi ilk sıcağını attıktan sonra artık kavanozuma da koyacağım. Daha kısa bir kavanozunuz varsa tabii onu da tercih edebilirsiniz. Böyle kışlık olarak hazırlayacaksanız ağzı kapaklı sıkı bir kavanoza koyabilirsiniz. Şimdi ben bütün reçelimi kavanozuma koyuyorum. İster kısa vadede tüketin, ister uzun vadede, ama ağzı kapaklı bir kavanozu mutlaka tercih edin. Kavanozuma reçelimi doldurdum. Gördüğünüz gibi kapağını da kapatıyorum. Biraz ılıdıktan sonra da buzdolabıma koyup dinlendireceğim. Size de kıvamını göstereceğim. Vişne reçelimiz artık hazır. Buzdolabında da soğuttuk. Daha sonra da oda sıcaklığına çıkarttım vişnemi. Şöyle güzelce bir tereyağı sürüyorum. Üstüne de şöyle vişne reçelimi de koyuyorum. Kıvamında bakın görüyorsunuz. Şöyle biraz bol koyalım. Oh. Ekmeğe de şöyle süreyim. Allah. Bir de tadına bakalım. Yanında tabii nefis de bir çayla sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir vişne reçeli. Bismillahirrahmanirrahim. Harika olmuş. Arkadaşlar bu tarif dediğim gibi 2,5 kilo vişne için geçerli. Bu ölçülerle yaparsanız dediğim şekilde bu kıvamı, bu lezzeti elde edersiniz. Eğer daha az vişneden reçel yapacaksanız, yani 1 kilo, 1,5 kilo gibi, bu tarifte en fazla 10 dakika yüksek ateşte kaynatın. Ondan sonra orta ateşe alın. 20. dakikada da kıvam testine başlayın. Buzdolabına koyduğumuz reçel kıvam testine. 25-30 dakika arasında reçeliniz zaten orta ateşte yavaş yavaş olmuş olacaktır. Çünkü daha az vişne kullandığınız zaman daha az su olacağı için reçeliniz bu sefer koyulaşır, katı bir hal alır. Bu 2,5 kilo
vişneye göre yapılmış bir ölçüdür. Tam da kıvamında olur. Çok da güzel, lezzetli oluyor. Bu tarifte 30. dakikada da reçelim aslında hazırdı. Ben daha yoğun kıvamda olsun diye bir 10 dakika daha kaynattım. 30 dakikada da alsaydım reçelim hazırdı. Çok fazla yoğun, böyle koyu sevmiyorsanız 25 ile 30. dakika arasında zaten reçeliniz hazır oluyor. Deneyenlere afiyet olsun. Ailemize katılın. Videolarımızda birçok yemek tarifini bu şekilde anlatımlı, ölçülü, pratik bulabilirsiniz. Herkes yemek yapabilir. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.